Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Sizlere çok sağlıklı ve lezzetli, nefis bir kurabiye tarifim var. Glutensiz ve şekersiz yaptığım bu kurabiyenin yapımı da çok kolay. Kurabiyeyi yapmaya başlıyorum. 1-2 saat önce buzdolabından çıkardığım, oda ısısında yumuşamış 125 gram tereyağına büyükçe bir çay bardağı dolusu dut özü ilave ettim. Dut özü yerine herhangi bir tatlandırıcı, pekmez ya da bal kullanabilirsiniz. Tereyağı ve dut özünü güzelce çırptım. Üzerine bir tane yumurta ilave ettim. Onları da birlikte mikserle çırpıyorum. Tabii ki mikser mecburi değil. Çatalla da, kaşıkla da ya da tel çırpıcıyla da bu işlemleri yapabilirsiniz. Tepeleme bir çay kaşığı kadar tarçın ilave ediyorum. Emin olun sadece ev değil bütün bina mis gibi tarçın ve zencefil koktu. Bir çay kaşığı da zencefil koydum. Tekrar malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Kurabiyeleri glutensiz unla yaptım. Herhangi bir markanın glutensiz ununu kullanabilirsiniz. Öncelikle şöyle büyük bir su bardağı gibi düşünün. 125 gram un koydum. Bir paket kabartma tozunun yarısını kullandım. Kurabiye düz olacağı için çok kabarmasını istemiyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu kabartma tozu koymuş oldum. Şimdi bir yandan yoğuracağım, bir yandan da unu ayarlayacağım. Çünkü kurabiyelerimin sert olmasını istemiyorum. 2. su bardağı unun yarısı kadarını koydum. Şimdi diğer yarıyı da ilave ettim. Büyükçe 2 su bardağı un kullanmış oldum. Neredeyse 250 grama yakın oldu. Yani 250 gramlık paketler var ya glutensiz unun. Ondan biraz daha arttı. Yumurta büyüklüğüne ya da tereyağına göre bu miktar değişebilir. Lütfen videoyu izleyerek benim gibi kontrollü şekilde koyun unu. Undan sadece 1 yemek kaşığı kadar kaldı. Artık yeterli, daha fazla eklemedim. Şu gördüğünüz kıvamda bir hamur elde ettim. Ele yapışmayan ama yumuşak. Şimdi daha kolay şekil verebilmek için streç filme sarıp şöyle yarım saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Siz tabii ki hamurdan parçalar koparıp yuvarlayıp onları fındığa, fıstığa ya da damla çikolataya da batırabilirsiniz. Böylece de yuvarlak kurabiyeleriniz olur. Buzdolabına koydum. Bir yarım saat kadar sonra hafifçe sertleşti, çıkardım buzdolabından. Kurabiyeleri yapacağım tezgaha geri kalan glutensiz undan serpiyorum. Elim de unlanmış olduğu için şöyle hamurun üstüne elimle sıvadım. Hafif unlamış oldum. Çok ince olmayacak şekilde küçük merdane ile açıyorum. Şu an çok soğuk hamur, o yüzden kenarları çatladı. Zaten onları toparlayacağız ve kurabiyeleri arttıracağız. Kullanacağız o parçaları da. Hemen elimin altında en kolay da kalpli ve yuvarlak kalıplarım vardı. Samimiyetle söyleyeyim, çok malzeme var. Diğer bütün kalıplarımı nereye koyduğumu bulamadım. Bunları çekmeceye koymuştum. Bakın çok ince değil, çok da kalın değil. Bu kurabiyeyi mutlaka deneyin. Lezzetine hem şaşıracaksınız hem de bayılacaksınız. Hazır kurabiyelerden çok daha güzel oldu. Şimdi kalan hamuru da toparladım. Ne kadar kolay açıldığını ve yapıldığını görüyorsunuz. Hiç tereddüt etmeyin. Tezgahtan da kolayca ayrılıyor. İstediğiniz gibi açabilirsiniz. Düzeltmeye özen gösterdim ki yüzeyini, kurabiyelerin yüzeyi de düzgün olsun. Şimdi de dediğim gibi o tırtıklı yuvarlak kalıbımla kesiyorum. Şimdi tüm hamurumu hafifçe açarak keseceğim kalıplarla. Küçücük bir parça bile ziyan olmadı. Fırını 175 dereceye alt üst ayarı ayarladım ve kurabiyelerimi koyuyorum. Önceden ısındığı için 10 dakikada kurabiyeler hazırdı. Fırındayken altına şöyle bir baktım. Hafif kızardığı gibi aldım fırından. Hemen biraz yumuşak olabilir. Soğumasını bekleyin lütfen. Şimdi daha çabuk soğutmak için bir tele alıyorum. Çünkü güneş batacak birazdan. Karanlık çıksın istemiyorum.
Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, bir çiçek, bir kalp bile olsa yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınız, katkınız benim için çok önemli. Özellikle videolarımı paylaşmanızda. O zaman daha çok kişiye ulaşabiliyorum. Ben iyice soğuduktan sonra kurabiyelerimin üzerine Hindistan cevizi unu serptim. Bildiğiniz Hindistan cevizi tozunun iyice çekilmiş hali. Siz arzu ediyorsanız süsleme olarak biraz pudra şekeri de serpebilirsiniz. Şimdi içine de bakalım. O kadar güzel oldu ki anlatamam. Yani kokusu, tadı mükemmel kurabiyeler oldu. Yaptığınızda siz de göreceksiniz. 10 dakikalık bir şey aslında. Bakmayın, videoda ben ayrıntıları uzun uzun anlatmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yanında çıkan bildirim zilini de lütfen tümü diye işaretleyin. O zaman paylaştığım bütün tariflerden hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak Buket Cengiz olarak takip edebilirsiniz. En sağlıklı, en güzel ve pratik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.